Netanyahu piyasada yok. Bir savaşta olan liderin sözde çıkıp değil mi canlı yayında bir şeyler söylemesi lazım. Ya var fake görüntüleri idare ediyorlar. Bazı görüntüler yayınlandı çok komik. Ya gerçekten öldü ya da vuruldu çok ağır. Şunu söylüyor İran kısaca. Beni eğer çok köşeye sıkıştırırsanız bunun bedelini sadece ben ödemem. Neyin zaferini ilan edecek Trump? Khamenei öldü, yerine Mujteba geldi. Rejim devrilmedi. Yani kara ordusu girerse Trump cenazelerle uğraşmak zorunda kalacak. Yani tabutların sayısını ben düşünemiyorum. Eğer Amerika İsrail'i yalnız bırakırsa İsrail kırmızı düğmeye basar. Savaş devam ediyor. Peki savaş ne durumda? Hürmüz Boğazı ne olacak? Tabii Hürmüz dünyanın en kritik boğazlarından biri. Geçmişte de öyleydi. Bugün de öyle. Gelecekte daha da kritik olacak. Hem petrol taşımacılığının hem LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının hem lojistiğin çok önemli bir aort damarı. Şimdi biz bunu savaş başlamadan evvel de değerlendirirken ben yine ifade ettiğimi hatırlıyorum. İran'ın elinde nükleer kartından daha tehlikeli, daha önemli bir kart var. Bu doğal bir kart. Doğanın ona bahşettiği bir kart demiştim. Neresi? Hürmüz Boğazı. Çünkü Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin neredeyse 1/5'inin geçtiği, 20 milyon varilin bu bölgeden taşındığı, petrolün gerçekten atar damarlarından biri, geçiş yollarından biri ve eğer o boğazı şöyle elimde kapattığı zaman aort damarı gibi dünyadaki petrol krizini tetikler. Hatta bu uzun sürerse de 73 OPEC krizinden çok daha büyük bir petrol şokunu yaşatır demiştim. Aslında çok da yanılmadığımızı burada görmüş oluyoruz Gülsüm Hanım. Şimdi dolayısıyla bunu sadece bir artık su yolu olarak görmeyeceğiz. Bundan sonra da görmeyeceğiz. Artık şartlar bu yeni savaş pozisyonuna göre belirleneceğini söylememiz lazım. Ve ekonomik olarak biz Hürmüz'ü daha çok konuşmaya başlayacağız. Onu söylememiz lazım. Şimdi 1/5 LNG LNG'lere baktığında yani daha doğrusu Katar'da üretilen LNG'nin geçme rakamlarına baktığımız oranlar yine %30'lara kadar vardığını görmekteyiz. Yani burada yaşanan her gerilim aslında Hürmüz'ün kapanması, yarı kapanması ya kapanma ihtimali sadece Orta Doğu'yu değil, aynı zamanda Londra'daki ekonomi borsasını, Berlin'deki sanayiyi, İstanbul'daki de polpa fiyatlarını yani benzin fiyatlarını çok yakından ilgilendirdiğini bugün çok yakından da görmüş oluyoruz. Şimdi peki savaşta ne olacak? Yani Hürmüz gerçekten mayınlanarak İran'ın artık hiçbir şekilde geçişe müsaade etmeyeceğim demesiyle mi olacak? Eğer öyle bir şey olursa Türkiye ne yapacak? Şimdi Türkiye ne yapacak sorusu önemli. Çünkü Türkiye'nin hem bizim sonuçta enerjideki dışarıda bağımlı olma oranımız hem tabii ki bölge jeopolitiğinin bizim ekonomimizi ne kadar etkilediği de geçmiş yaşanılan hadiselerden hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi dolayısıyla burada mesele hem aynı zamanda İran'dan geçen tedarik hattı hem de bir şekilde Hürmüz'de baskı oluşursa İran'ın vereceği refleks. Zaten İran'ın vereceği refleks Türkiye'nin politikalarında yakından ilgilendirdiğini söylememiz lazım. Yani şunu söylüyor İran kısaca. Beni eğer çok köşeye sıkıştırırsanız bunun bedelini sadece ben ödemem. Şimdi burada en önemli kaldıraçlardan biri bu anlamda Hürmüz Boğazı. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'ndan verilen bilgilere göre, son tabii bilgilere göre burada eğer petrol şoku yaşanırsa dünya özellikle petrole bağımlı olan ülkeler bunun bedelini ki Batı Avrupa Yarımadası dahil olmak üzere 1, 2, 3 yıl içerisinde çok ağır bir şekilde öder. Resesyondan ciddi bir ekonomik çöküşe yani 29 ekonomik buhrandan daha beter bir durum çıkabilir söylüyorlar. Gülsüm Hanım burada sınırlı bir geçiş aslında var. Yani tam olarak Hürmüz kapatılmadı. Hürmüz'ün kapatılmaması sınırlı geçişin de özellikle deniz istihbarat raporlarında ve güvenlik raporlarında bir caydırıcılık oluşturduğunu yani sonuçta bir sivil geminin buradan herhangi bir İran'dan ateş hattına girmemesi için geçmemeyi tercih ediyor. Bu riski almamaya tercih ediyor. Dolayısıyla geçebilecek gemilerin bile buna cesaret edemediğini görüyoruz. En son biliyorsunuz Trump da ifade etti. Yani bizim savaş gemilerimiz eşlik edecek. Ama o noktada çok bir kararı varıldığını da ben görmedim. Çünkü bu belki savaşın şiddetini daha da arttırabilir. Basra'nın işlerine doğru, Hark Adası'na doğru. Bunu belki görebiliriz. Şimdi bir de bu işin sadece cephe değil Gülsüm Hanım, bir de bu işin sigorta maliyetleri tarafı var. Hep konuştuğumuz. Mesela son günlerde savaş sebebiyle sigorta prim risklerinin çok arttığı ifade ediliyor. Şimdi orada sadece tankerler değil, konteyner gemilerinin içerisinde yer alan ürünlerin de fiyatların artması anlamına gelecek sonuçta eğer sigorta risk primi artarsa. Şimdi burada gemi sahipleri, armatörler, sigortacılar ve alıcılar aynı temkinlikle yaklaşıyorlar. Aynı ihtiyatla yaklaşıyorlar. Dolayısıyla kağıt belki de üzerinde biz çok kapatmadık, yarı açık dedikleri rota aslında şu anda pratikte kapalı diyebiliriz Gülsüm Hanım.
Piyasaların bu anlamda gerginliği de önemli. Çünkü biz işin jeopolitik risklerinden daha çok jeoekonomik risklerinin daha belki de riskli veya daha tehditkar olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü Brent petrol fiyatı biliyorsunuz hızlı bir şekilde 100 doların üzerine çıktı. Hatta bunun 150 dolara kadar, 150'den 200 dolara kadar çıkması da söz konusu olduğu da söyleniyor iki taraf açısından da. Şimdi dolayısıyla yatırımcı eğer bu petrol arzındaki mesele ve Hürmüz'deki kısıtlama uzun süreli olursa bu sadece enerji şirketlerini değil, merkez bankalarını, faiz politikalarını ve küresel büyümeyi de etkiler diyorlar. Yani bunun neticesinde kurumlar arz kaybı ve stok daralması riskini de daha ciddi bir şekilde hissedecekleri ifade ediliyor. Şimdi burada Türkiye'nin tepkisi çok önemliydi biliyorsunuz Gülsüm Hanım. Sayın özellikle Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile biliyorsunuz İstanbul'da görüştüler, Ankara'da görüştüler ve savaşın çıkmaması arabulucu olma rolü yönünde de Türkiye'nin rol alabileceğini ve bu meselenin bir yumuşatıcı, bir arabuluculuk rolüyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan tutumunu da durdurmaya yönelikti. Şimdi ilk açıklamalara baktığımız zaman aslında askeri olarak değil, diplomatik olarak Sayın Hakan Fidan'dan tepkiler görüyoruz. Öncelikle İran'da bir iç savaş çıkması ve iç savaş sebebiyle bir parçalanmaya gitmesinin karşısında durduğumuzu ifade ettik. İkinci olarak da savaşın genişlememesi için. Yani hep konuştuğumuz savaşın Orta Doğu'nun geneline, hatta Akdeniz'e, hatta Hint Pasifik'e doğru, Pakistan'a doğru yayılma ihtimali de son derece riskli. Bir de tabii bu bir şekilde mezhebi durumu, yani bir mezhep savaşını çıkaracak kadar da durumu riskli boyutlara götürebilir. Çünkü İsrail'in amacı aslında din savaşı dedikleri, din savaşları dedikleri Hristiyanlarla, Yahudilerle, Müslümanlar arasındaki mesele değil. Onların dediği din savaşı İslamiyet içerisindeki mezhep savaşı. Bunu çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Ve Türkiye burada klasik bir pozisyon alarak ne Batı'nın savaş diline eklemlendik. Evet, biz bir NATO üyesiydik. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditkar, saldırgan, hatta biliyorsunuz en son çağrıda bulundu. NATO da bu işin içine girmeli dedi. Ama biz kesinlikle bu savaşın içinde olmayı reddettik. Ne de tam olarak İran eksenine kayarak İran'ın yapmış olduğu yanlışlar üzerinden de bir siyaset ürettik. Bizim amacımız şu, burada bir coğrafi gerçeklik var. Coğrafyanın selameti bakımından da sorunlar sahada değil masada çözülmeli. Birincisi diplomatik bir trafik artışı olacak. Burada Türkiye'nin sınır güvenliği, göç, enerji ve ticaret maliyeti bu anlamda önemli olacak. İkincisi enerji piyasasında arzı ve fiyatlanmasının yönetiminde Türkiye daha bu işin içinde olacak. Biraz evvel söylediklerime beraber ve Ceyhan ve benzeri koridorlarla beraber Türkiye'yi krizden zarar gören değil, kriz çözen rota haline geleceğini göreceğiz. Bence en önemlisi de bu. Hocam peki savaşta şu an taraflar hangi aşamada? Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu, bunu bir de bilmiyoruz. Videolar çıkıyor. Ama nasıl değerlendirirsiniz? Bir suikastler silsilesi yaşandı biliyorsunuz. Saldırılar devam ediyor ve Hamaney belki en şok ölümdü saldırıyla. Şimdi ondan sonra tabii birçok tehditler gene savruldu. Tabii son olarak Larijani'nin öldürülmesi büyük şok etkisi yarattı. Çünkü Larijani hem geçmişiyle hem bugün Hamaney'den sonra İran siyasetinde alacağı rolle beraber belki de bu İran'ın Şahin döneminin en sert uygulayıcılarından biri olacaktı. Şimdi onun öldürülmesi konuyu nereye getirecek? Müşteba Hamaney hayatta mı? Müşteba Hamaney hayatta ise bile ağır yaralı mı? Daha tam bir görüntü vermedi. Sadece sözlü bir açıklama yaptı, yazılı bir açıklama yaptı. Onun üzerine hiçbir şey yok. İran'da bu. Peki İsrail'e bakıyoruz. Netanyahu ortada yok. Şimdi o flight radar var biliyorsunuz, hava radar sistemi. Orada Netanyahu uçağı saatlerce Akdeniz'de tur atmış. Hatta şu anda bile havada olduğu iddia ediliyor. Başka bir ülkede olduğu iddia ediliyor. Ama en çok dillendirilen iddia ki birçok ülke ajansından, Rusya, Çin ajanslarında da bazı ajanslarda geçen haber, Netanyahu kardeşiyle beraber öldürüldü. Mümkün. Çünkü bir savaşta olan liderin sözde çıkıp değil mi canlı yayında bir şeyler söylemesi lazım. En azından yok. Bazı görüntüler yayınlandı çok komik. Bir tanesinde 6 parmak 7 parmak. Bir tanesinde işte böyle 50-60 kilometrelik bir uzaktaki kafeye gidiyor. Orada kendi kendine kahve alıyor. Bozulmayan kahve. Bozulmayan kahve gerçekten, yani bari yapıyorsanız da doğru düzgün yapın. Korumalar arkada biri gözüküyor biri gözükmüyor. Kimilerinde maske var. İşte efendim sipariş ekranına bakıyorsunuz 2024 yazıyor. Kahve elinde içiyor ama içemiyor. Yani yutkunuyor. Yutması için belli miktar içmesi lazım ama kahve aynı duruyor. Ve onun üzerine biliyorsunuz Netanyahu'nun yerine Kim Jong-un, Kaddafiler aynı. Değişen hiçbir şey yok. Demek ki bunlar artık yapay zeka
gerçekten gerçekliğin yerini almış durumda desek iddialı değil Gülsüm Hanım. Bu da başka bir dünyayı bekleyen tehlike. Şimdi Netanyahu piyasada yok. Ya var, fake görüntüleri idare ediyorlar. Ya gerçekten öldü ya da vuruldu. Çok ağır. Ariel Sharon hatırlayın 6 yıl yoğun bakımda çekti. Tabii biliyorsunuz bu dünyada da çeksinler, o dünyada da çeksinler. Zulümlerinin hesabını versinler, katliamlarının. Ama biz tabii işin siyasetiyle ilgilenmek zorundayız şu anda. Netanyahu öldüyse diyelim ne olacak? Yani İsrail bu politikasına Güney Lübnan'ı Gazeleştirmek veya Mescid-i Aksa'ya saldırılarına devam etmek, Batı Şeria'yı Gazeleştirmek üzere bu siyasetine devam edecek mi? Veya eğer Netanyahu öldüyse bu Trump açısından bir bayram mı? Çünkü Trump zaten bu savaşı istemiyordu. Netanyahu da çok sevmiyordu. Netanyahu öldüyse o zaman Trump açıklamalarıyla artık yavaş yavaş biz bu savaştan bir zafer ilan edip, öyle haber çıktı biliyorsunuz Haaretz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kongreden yani çık artık. Zafer ilan edecek. Neyin zaferini ilan edecek Trump? Edeceği bir zafer var mı? Yok. Yani 17 gün önce neredeydik? 18 gün önce şimdi neredeyiz? Çok değişen bir şey yok. Hamenei öldü. Yerine Muşteba geldi. Rejim devrilmedi. İran çökmedi. Petrol, doğalgaz el konulamadı. İşte arkadasına birkaç saldırı yapıldı. O da çok bir saldırıydı. Ortalama bir saldırıydı. Depoları vurmadı farkındaysın. Bize lazım olacak dedi sonra Amerika Birleşik Devletleri. B-52 bombardıman uçaklarını gönderdi en son. Yani 1.600.000 kilometre karelik bir coğrafyayı hava bombardımanıyla teslim alamazsınız. Küçücük Gazze, 367 kilometre Gazze'yi 2 sene boyunca halı bombardımanı yaptılar biliyorsunuz. Teslim alamadılar. Şimdi dolayısıyla böyle hava bombardımanıyla bu iş olmaz. Kara harekatı, evet şu anda Güney Kore'den gemi geliyor. 2500 deniz piyadesi. Hadi 5000 olsun. 5000 Amerikan askerliği siz nereye teslim alıyorsunuz İran'da? Irak'ta 150.000 Amerikan askeri vardı ki İran zaten iç güvenlik birimini çökerttiler, öyle teslim aldılar. Peki kara ordusu devreye girecek mi ki sizce? Bence zor. Yani kara ordusu girerse Trump cenazelerle uğraşmak zorunda kalacak. Yani tabutların sayısını ben düşünemiyorum. Ve alacağı hiçbir şey yok. Bakın hani şöyle bir şey olsa bak dese, mesela İran şu pazarlık masasına oturabilse. Tamam Amerika ben seninle görüşeceğim. Ne istiyorsun benden? Limanlarını vereceksin. Petrol kuyularını vereceksin. Doğalgaz depolarını vereceksin. Tamam bunun bir kısmını size vereceğim dese o zaman askerleri liman bölgelerine, kıyı şeridine çıkartmak suretiyle Umman'dan belki bir şeyler yapar. Ama Elbruz Dağları, Zagros Dağları, çöller. Zaten Tahran bir kale devleti, bir boğaz devleti. Yani böyle Afganistan'da daha çetin bir coğrafya burası. İmkansız. Bakın ben bir asker uzman değilim ama hani az çok okuduysak bir şeyler tarihten. Yani bunun olması hem akla yatmıyor hem de başarısız ve yıllarca kalabileceğiniz bir ortam da yok orada. Şimdi dolayısıyla aslında ben size ünlü tarihçi çok güzel bir aslında anekdot söylüyor. 1953 senesinde Torniel Frambach diye çok ünlü bir tarihçi var. Şunu söylüyor. Bu cümlesi çok kıymetli bence. Bir ülkenin üzerinde sonsuz kez uçabilirsiniz. Onu bombalayabilir, atomize edebilirsiniz. Toz halini de getirebilirsiniz ve hayattan da arındırabilirsiniz. Ama onu savunmak, korumak ve medeniyet için muhafaza etmek istiyorsanız bunu Roma rejyonlarının yaptığı gibi güçlerinizi, gençlerinizi çamura gömerek yapabilirsiniz. Çamura gömerek. Ne demek bu gençleri çamura gömmek? Yani askerlerini o coğrafyaya hakim hale getirecek. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın böyle bir şansı yok. Yapamazdı. Yapamayacağı için bu bence biraz işin pazarlık boyutunu arttırmak üzere. Ve Trump'ın bence şu anda bütün tuşlara basan, Amerika'nın bütün gücünü, imkanlarını buraya yığmak suretiyle ama ne kadar Amerika dünyanın en kudretli silahlarına sahip olsa da acziyetini ve yeteneksizliğini gösteren bir durumu karşımıza çıkarıyor. İsrail nükleer kapasitesini kullanacak mı? Şimdi o da söz konusu olabilir deniyor. Hatta yine yapılan araştırmalarda ve tabii ki analizlere göre eğer Amerika İsrail'i yalnız bırakırsa yani bir zafer ilan edip çıkarsa İsrail kırmızı düğmeye basar. Bu da artık biliyorsunuz İsrail yok diyordu bende nükleer silah. En yetkili ağzından İsrail'in elinde nükleer füze olduğu ilan edildi. Kim? Trump. Çünkü dedi ki zannetmiyorum İsrail nükleer füze kullanmaz. Şimdi artık İsrail nükleer silahı var. O zaman bir parantez açayım. Niye Türkiye'nin olmasın? Bunu da ayrı bir yere koyalım. Peki İran. Şimdi bakın İran 1957'de Atom for Peace yani barış için atom projesini başlattı. 1967'de Türkiye ve Pakistan da bu proje dahil oldu projeye. Daha sonra Pakistan bunu nükleer silah haline getirdi kendi imkanlarıyla. İran'da 79 devrim sonrasında durdurdu. Ama 1959'da ekstra reaktörler verdi Amerika İran'a. Yani İran'ın şu anki altyapısı ki uranyum zenginleştirme oranına baktığımız zaman nükleer silah üretmeye müsait.
Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Çok kritik. Eğer İsrail normalde İran nükleer silah sahip olamaz diyerek aslında asimetrik olarak acaba İran'ın nükleer silah sahip olmasını istiyor mu? Bence bunu tartışmalıyız Gülsüm Hanım. Birileri diyebilir. Ne alakası var canım? Böyle saçma şey olur mu? Zaten düşman ülke. Hiç öyle düşünmeyin. İran'ı biz eski İran olarak görmeyeceksek eğer ve İran bugün bir yol ayrımındaysa, ki ben buradan iddialı bir cümle kurayım, İran'ın kaderini Türkler belirlemeli. Bakın Türkler. Ve Türkler belirlerse eğer her şey kontrol altında olabilir. Eğer olmazsa o zaman İsrail içerisindeki ajanları vesilesiyle ve eğer ki kılcal damarları yönetme şansına sahip olursa İran'da, güya biz İslam rejimi devam ettiriyoruz kisvesi altında, İran'ın nükleer silah sahip olmasını tetikleyecektir. Olmasını da sağlayacaktır. O zaman işte hedef bütün o rota veya namlu Türkiye'ye doğru döndürülecektir. Mezhep savaşını konuştuk. İsrail'in Sünnilerle Şiiler arasındaki en çok arzu ettiği savaş Türkiye ile İran arasında olmasını arzu ettikleri savaştır. O zaman Türkiye'nin acilen bir nükleer çalışmayla silah sahibi olması da hakkıdır. Bu hakkında saklı tutmak bence en değerli şansı olacaktır diye düşünüyorum.